Pankekli meyve ilginç oluyormuş. Waffle gibi. Günaydın dostlar, nasılsınız? Bir önceki video izleyenler Panahaçel'de olduğumu hatırlayacaklardır. Bugün yolculuk vakti gölün karşı tarafına geçeceğim. 2 video önce de kaldığım yeri göstermiştim. Kaldığım hosteli göstermiştim. Şöyle ortak alanı göstereyim sizlere burada. Kahvaltı yapıyoruz. Hostele kahvaltı dahil. Fiyatı $6 gecelik. Kahvaltı yaptıktan sonra çantamı toparlayacağım. Hazır sayılır. Ondan sonra tekneyle Atitlan Gölü'nün karşısına geçeceğiz. Manzarayı yakalamak için erken kalkmak gerekiyormuş. Buenos dias. Şuranın güzelliğine bak, güzelliğine. Guatemala bana bu seyahatimde güzel kıyak geçti vallahi. Ben hiç beklemiyordum bu seyahatimde böyle manzara göreceğimi. Hep sisli puslu olur diye düşünmüştüm ama şunların güzelliğine bakın. Hola. Ben Türkçe konuşuyorum, abi gülüyor. İşte bir önceki videoda sizlere bahsettiğim volkanlar. San Pedro volkanı. Bugün biz şurada bir kasaba var, görüyor musunuz? San Pedro kasabası. Oraya gideceğiz. Neydi? Tuzuhil halkını ziyaret edeceğiz. Bu da Tolima volkanı, hemen arkasında da Atitlan volkanı var. Yani 3 tane volkan karşımızda bütün ihtişamlarıyla duruyorlar. Hola, barco público. San Pedro. Por acá. Okay. ¿Cuánto cuesta, señor? ¿Qué día regresas? ¿Tienes horario? 25? Es 50 ida y vuelta. No, no, solo... Arriba, abajo, perdón. Ok. Son directos. Hay Ok. otros que no son directos. Ok, ¿cuánto cuesta directo? 30 quetzales. 30, no ok. directos son 25. Santa Cruz, Sununaja y Balito. Ah, entiendo. Sí, ese Ok. es directo. Bienvenido a Panajachel. Ok, gracias. Gracias, señor. Bak dün sordum, 25 quetzal demişlerdi, o direkt gitmiyormuş. Şöyle 30 Direkt. quetzal. ¿De qué país? Turquía. Bienvenido. Gracias. Nos alegra que tú vienes a visitar el Gracias, lago de señor. Atitlán. Biz direkt gidelim, 5 quetzal daha fazla verelim. Gracias. Hacia adelante, amigo. Es 10 quetzales. Sí, ok. Adiós. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, la Ok. princesa. Prinsesa, ok. Şimdi şuna binelim de şuradan manzarayı göstereyim size bir kez daha. Direkt giderseniz 30 quetzal. Eğer böyle birkaç yere uğrayarak gitmek isterseniz 25 quetzal. Adım atayım, devirmeyeyim botu. Çanta ağır. Hola. Buenos días. Opa. Amigo, y su maleta. Maleta? Okay. ¿Estás seguro? Oğlum bunlar hep üstte taşıyor ama hiç güvenli gibi gelmedi bana. De bakayım, oradan bağlayacak çantanın kemerini. Hadi bakalım. Hoppa. Hello. Yemin ediyorum çocuk tekne faşistiydi ya. Böyle bir kullanma olamaz bak. Hayatımda kaç kere tekneye bindim, göl geçtim vesaire. Hiç böyle kullananı görmedim ya. Herkes içten içe dua etti. Eminim yani milletin suratındaki ifadeden anladığım o. Göldeki balık bizden daha kuru bu arada. Öyle bir ıslandık ki. Neyse sağ salim indik ama San Pedro'dayız. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, gracias. Şu teyzeleri göstermek istiyorum sizlere. Gölde çamaşır yıkıyorlar. Şöyle onları da çok rahatsız etmeden, tepki çekmeden göstermek istiyorum.
Nereden geldik biliyor musunuz? Bakın. Şu tarafta kaldı. Arka tarafta kaldı. Yani geldiğimiz yer gözükmüyor. Hola, buenas. Teyzeler burada kova kova çamaşır yıkıyorlar. Böyle bir de asmışlar. Kurutuyorlar. Hola, buenas. Buranın yerli halkı bu insanlar. Bayağı %95 nüfusun... Nereden geldim ben? Ha, şuradan. Nüfusun %95'ini nasıl okunuyor hala tam karıştırıyorum. Tuzuhiller oluşturuyor. Ha, Tuzuhil halkı. Maya kökünden geliyor bu insanlar. Karşı tarafta iskele var. Hemen burası da benim kaldığım hostel. Gölün kıyısında gecelik 6 dolara çok güzel bir yer buldum kendime. Ama buna kahvaltı dahil değil. Bir önceki hostel 6 dolar, kahvaltı dahildi. Bu değil. Girişi arka taraftadır diye ben böyle sokağın olduğu kısma gittim. Meğerse hemen gölün kıyısında giriş varmış. Manzara güzel ha. Ama tercihim karşı taraftaki manzara, çünkü volkanları görebiliyorduk. Bu arada kasabanın merkezi de hemen şu tarafta kaldı. Kaç 10 dakika falan yürüme mesafesi. Yakın yani. Küçücük bir yer zaten arkadaşlar. Yaklaşık 11.000 nüfusu olan yerli halkın yaşadığı bir kasaba burası. Bu kasabanın toplu taşıma aracı da tuk tuk. Her tuktuğun üstünde kasabanın ismi yazıyor, bir de numara yazıyor. Bu 69 numaraymış. Vay, ne güzel çizmişler onu ya. San Pedro volkanı. Buranın yerlisi. Bu da San Pedro volkanının gece görünümü. Bayağı güzel çizmişler yalnız. Şehrin meydanına geldik. Çanlar çalıyor kilisede, doğa vakti. Şöyle uzaktan göstereyim sizlere kiliseyi. Yo amor San Pedro. Ablamız tortilla satıyor. Güney Amerika'da bu kadar yaygın değildi bak. Burada tortilla kültürü var, çünkü Meksika'ya yakın olduğu için yemek kültürü Meksika'ya daha fazla benziyor. Bir de tabii Mayalardan almışlar bir yemek kültürünü. Onlar İnkalardan farklı. Şöyle pazara doğru dalalım, belki birileriyle tanışırız. Şuradan sesler geliyor ama basketbol sahası var. Tuzuhil halkı da Maya etnik kökeninden gelen bir halk. 22 etnik köken var Mayalarda. Tuzuhil de onlardan bir tanesi. Hola, buenas. Ezelden beri Atillan Gölü'nün etrafında yaşıyorlarmış. İspanyollar gelmeden önce de bu insanlar buradaymış yani. Aşağı yukarı 100.000 nüfusu olduğu düşünülüyor Tuzuhil halkının. Geleneklerini, dillerini, kısmen inançlarını korumuşlar. Ama nereye girdik şu an ben de bilmiyorum. Biz şu an San Pedro volkanının olduğu kısımdayız. Atillan volkanının olduğu tarafı hatırlayacaksınız. Zamanında orada bir tane yerleşim yeri varmış. Bu insanların başkenti, asıl yaşadıkları yer orasıymış. Ama İspanyollar gelince maalesef oradan kaçmak durumunda kalmışlar. Gölün çevresindeki farklı yerlere sığınmak zorunda kalmışlar. Tabi zamanla katlediliyorlar. Ondan sonra asimile oluyorlar derken günümüze kadar soyları ulaşıyor. Şimdi ben sürekli bahsediyorum Mayalardan gelen bir etnik grup diye. Kim bu Mayalar? Mayalar bir Orta Amerika uygarlığı dostlar. İspanyollardan önce burada bir imparatorlukları varmış ve kendileri Meksika'nın güneydoğusundan başlayacak şekilde Guatemala, El Salvador, Honduras'a kadar uzanıyormuş bu imparatorlukları. Güney Amerika'da İnka uygarlığı vardı, Orta Amerika'da Maya uygarlığı var.
Kültürleri vesaireleri bence bir tık benziyor olabilir. Araştırmak lazım. O konuyla ilgili detaylı bir bilgiye sahip değilim maalesef. Ama maalesef İspanyollar gelince aynı İnkalara yaptığı muameleyi Mayalara da yapıyor. Köleleştiriyor, öldürüyor, asimile ediyor. Kültürlerini yok etmeye çalışıyor. Ama bu insanlar şu an Mayaların torunları. Tavuklara bak. Yani kültürlerini bir derece korumuşlar. İspanyolların bu kültürü yok etmesine izin vermemişler. Bu güzel bir şey. Ama asimile olduklarını söyleyebilirim. Mesela günlük yaşam ritüelleri değişmiş. İnanışları değişmiş. Dillerini korumuşlar. Şu an mesela buradaki insanların çok büyük bir kısmı kendi dillerini konuşuyor günlük yaşantısında. İspanyolca konuşan da var ama kendi ana dillerini konuşmayı tercih ediyorlar. Nasıl okunuyordu? Tizu Job diye okunuyordu. Tizu Job alma, öyle bir şey olması lazım dilin ismi. Önemli olan buradaki insanların ana dillerini korumuş olması. Ve ilk tercih olarak da o dili kullanıyorlar günlük hayatta. Bu güzel bir şey mesela. Yine inanışlarını koruyan belli gruplar var. Ama onun dışında Hristiyanlığa geçen yine belirli gruplar var. Günlük ritüelleri de tabii günümüze ufak ufak ayak uydurmuş durumda. Kırmızı muzlar. Nerede yemiştik? Antigua'da, pazarda yemiştim. Yeşil muz gördük, sarı gördük, kırmızı gördük. Bakalım daha başka renkte muzlar görebilecek miyiz? Hepsinin türü farklı oluyormuş. O ne öyle ya? Bidon koymuşlar. Elektrik şeyleri vardır içinde kesin. Dur şu ara sokağa dalalım. Buradaki geleneksel halkın giydiği yöresel kıyafetler. Çok benziyor ya. Diğer etnik kökenlere çok benziyor. Yani etnik kökendeki insanların kıyafetlerine çok benziyor. Baktığında hepsinin atası Maya. Aralarında bir akrabalık var yani. Tzutujil, Tutujil, esta comunidad. de esta comunidad. Y idioma. El idioma se llama Tzutujil, Tutujil. es de San Pedro La Laguna. Ah, ok. Se dice, por ejemplo, Naan, Naan. adiós, Adiós. adiós. Sí. Y Hola. no hay traducción por hola, solo ok. como Sakari, buenos días. Ujú. Shokaka, buenas noches. Gracias. Maltiosh, Maltiosh. Maltiosh. Maltiosh, gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Naapanon, Naapanon. Naapanon. Ah, ok. Por ejemplo, estoy bien, estoy bien. Mashko Ninkikoti. Ah, es difícil. Normalmente yo digo Tzutujil, pero su primera pronunciación es Tzutujil. Tutujil. Tzutujil. Ah, Por ok. ejemplo, como fuego es Kak. Fuego, volcano. Sí, es Kak. Kak. Ah, ok. Sí. La pronunciación es más como Ah, ok. sí. Ok, entiendo. Sí. Oh, más difícil. Sí, amigo. ¿Cómo se llamas? Marta, Marta, Burak. mucho gusto. Mucho amigo. gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. De nada. Buen día. Hasta luego. Ablanın marketine girdim de kendime bir su aldım. Acayip sıcak. Abla Tzutujil. Ben telaffuz edemiyorum çünkü gırtlaktan konuşuyorlar. Gördünüz dil nasıl farklı. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim.
kendi aralarında hızlı konuştukları zaman uzaktan dinlediğinizde sanki böyle Arapça konuşuyorlarmış gibi geliyor. Sağ olsun rica ettim. Birkaç kelime göstermek istedim sizlere. Tienda Americana. Tienda da değil de market. Güney Amerika'ya, Orta Amerika'ya gelirseniz market aramayın. Tienda arayın. Yaz Google'a tienda. Ne ihtiyacın varsa, ne istiyorsan orada bulursun. Kasabanın hemen dibinde San Pedro volkanı var. Volkanın eteklerine kurmuşlar kasabayı. Birazcık garip geldi ama bana. Neden biliyor musunuz? Üzeri yemyeşil çünkü. Ağaç dolu. Ben Ekvador'da Chumbrao'ya çıkmıştım. Peru'da da El Misti volkanına çıkmıştım. Yani volkan deyince aklınıza nasıl bir görüntü geliyorsa benim de aynı görüntü geliyor. Toprak, gri, kupkuru. Tamamen öyle bir görüntü geliyor. Şimdi bunu görünce ister istemez diyorum ki acaba hani şey mi farklı? Sonuçta bu pasif diye biliyorum ben. Volkanlar pasifleşince belki yüz binlerce yıl, yüzlerce yıl bilmiyorum artık. Şey yapısı da değişiyor olabilir. Bu toprak yapısı da değişiyor olabilir. Emin değilim. Çünkü benim ziyaret ettiğim volkanlar aktif volkanlardı. Aktif volkanlar olunca belki o toprak yapısını koruyordur. Yani şu an sallamak da istemiyorum. Sadece tahmin yürütüyorum ama ilginç geldi bana. Baksana yemyeşil ya. Çok güzel görünüyor ama. Bilen varsa yazsın, hakikaten çok merak ettim ha. Ben araştıracağım bu konuyu. Belki bir şey bulamayabilirim. Keşke Celal Şengör'e şu an ulaşma şansım olsa böyle. Bir telefon uzağında olduğunu düşünsene Celal Hoca'nın. Direkt fotoğraf atıyorum. Ebe cahil diye giriyor konuya. Ama şunun aktif olduğunu düşünsene ya. Oğlum bir patlasa herkes ölür burada. Misyonerler dolaşıyor böyle sokak sokak. Hola. Hola amigo. ¿Cuánto cuesta ese mercado? El mercado son 10. 10. Okay. Opa, hadi gidelim. ¿Cómo estás? Bien. Genç kardeşimi gördüm. Bayağı kasabanın dışına kadar yürüdüm. Buradan sonra bir yol gidiyor. Daha da gitmek istemedim. Bir şey yok çünkü. Ha, bu da hala konuşuyor. Misyoner onlar. Mercado'nun o tarafa doğru döneceğim. Bir öğle yemeği yemek istiyorum çünkü bayağı acıktım ya. 25 lira. Aşağı yukarı bir 1,5 kilometreden götürecek beni. Keşmekeş. Otobüs sıkışmış orada. Onu nasıl başardı acaba ya? Dayı sen onu nasıl başardın ya? Helal olsun valla. Despacio. No cambia todo. Está tope este lado. Vale, cambia. Dale, dale, dale. Vamos. Dale, paso, cachito. Dale, paso, cachito. Adelante. Adelante. Está bien, Miguel. Dale, 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 dale. Dale. Ve ahí, Samuel. Ve ahí. ¡Vete! ¡Revisar ese lado! Ha gayret dayı. Ha gayret, kurtardın. Sadece tekneyle gitmenize gerek yok bu arada çevre kasabalara. Böyle otobüslerle de çıkın bas dedikleri bu tavuk otobüsleriyle de gidebilirsiniz. Kasabalardan yolcuları toplaya geziyor bütün köyleri, kasabaları. Con limón. A pescar. Esta más tradicional. Más tradicional. Okay. Esta arroz. Sí, arroz. Arroz con verdes. Sí. Orada makarna var.
Ah, Verdura. verduras. Ok. Y ensalada verde. ¿Cuánto cuesta un plato? 30. 30. Ok, una plata por favor. Tuzuhi halkının en geleneksel yemeğini deneyeceğiz şimdi dostlar. Turuça. Yani bildiğimiz alabalık. Yanında bulunduğumuz Atillan Gölü'nden tutuyorlar bu balığı. Domates ve biberle harmanlıyorlar. Yanında sebzeli pirinç pilavı. Yine makarna salatası var. Onun yanında da haşlanmış sebze var. Bu şekilde bir tabak hazırlıyorlar. 30 quetzales yani ne kadar yapıyor? 75 lira yapıyor. Basketbol sahasının buraya geldim. En sakin burası. Burada yemeğimizi deneyelim şimdi. Güney Amerika'da da çok fazla turunça yemiştim. Özellikle Kolombiya'da. Oralarda da çok lezzetliydi. Beğendim. Sonuçta bunlar göl halkı. Doğal olarak en çok yiyecekleri şey de balık. Guatemala'da bir şey fark ettim. Pilavları hep sebzeyle yapıyorlar. Yanında mutlaka makarna salatası oluyor. İlk defa burada haşlanmış sebze verdiklerini gördüm. Demek ki bu halk haşlanmış sebzeyi seviyor. Ama çok hoşuma gitti ya. Yani bu haşlanmış sebzeyi vermeleri çok hoşuma gitti. İnsan sebze özlüyor. ¿Cómo estás, señor? Bien. ¿Cómo te llamas? Miguel, Miguel Burak. Burak, Mucho gusto. Burak. Voy a ver. Esta cámara. Sí, voy a ver el señor. Salió el nombre, el foto. El foto. Ese es el antiguo porque ese es el señor, los ancianos antes. ¿Cómo te llamas? Es Pablo. 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 Ah, ¿vivo acá? Sí, aquí vive. Ah, ok. Yo cuando yo soy patojo así, soy patojo. Él vendió un tienda, quedó ahí. Sí que vendió algo los productos. Ah. Para ese, por eso que yo conozco es el señor Pablo. Ok, señor Pablo, acá Sí, aquí. está un tienda. Ajá. Ah, entiendo. Sí, así es. ¿Cuántos años tienes, señor? 65. Sacartae, buenos días. Sacarta. Sacartae. Sacarte E. Sí. Ah. Nosotros parte en San Marcos, Sacarta. Ah, ok. Sí. Un poquito diferente. Sí, en San Pablo, Sacarita. Ah, San Pablo. San Juan también Sacarita. Sacarita, ok. Sí. Otros Santiago. pueblos También un poquito Santiago. diferente. Sí, solo poco a poco algo diferente. Así es. ¿Así de qué país veniste? Turquía, Turquía. sí. ¿Estados Unidos o qué? Turquía está país. A un país, Sí, yo hablo turco. a turco. Sí. Ah, entonces hay palabras turco. Merhaba. Ah, Nasılsın? İyi misin? Está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ah. Ya. Şimdi gelelim bu insanların nasıl para kazandığına, hayatlarını nasıl idame ettirdiklerine. Balığımızı yedik, afiyet bal şeker olsun. Gayet lezzetliydi. Gölden balık tutuyorlar, onları satıyorlar. Bu şekilde bir geçim kaynakları var. Balıkçılığı ekledik. Şu an günümüzde burası bir turizm kasabası. Turizmden de para kazanıyorlar. Bunu da ekledik, güzel. Ama asıl geçim kaynakları ta ezelden günümüze kadar tarım. Tarımla uğraşıyorlar, kahve yetiştiriyorlar, sebze, meyve, ondan sonra mısır yetiştiriyorlar. Asıl bunlardan para kazanıyor bu insanlar. Yani bu insanlar topraktan para kazanıyorlar. Kadınlar dokuma işi yapıyor. Mesela giydikleri kıyafetler, çantalar, işte ne bileyim el işlemeleri vesaire. Görebileceğiniz bu hediyelik eşyalar kadınların eseri. Yani geçmişte
genellikle kadınların yaptığı bir iş. Tabii günümüzde biraz daha profesyonel bir işe dönüştüğü için işte makineler giriyor işin içine vesaire. Ama el dokuması yine burada popüler. Yani her ürün, gördüğünüz her ürün makine işi değil burada. Ucuz olan makinedir, pahalı olan el dokumasıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kadınlar da aile ekonomisine bu şekilde katkı sağlıyor. Dokumacılık yaparak katkı sağlıyor. Şimdi erkek tarlada çalışıyor, ticaret yapıyor, odun kesiyor vesaire vesaire. Yani ataerkil sistemi düşünün. Orada bir erkek ne yapıyorsa bu halkta da aynısını yapıyor. Yani ataerkil sistem bu halkta da geçerli. Kadın ev işi yapıyor, dokuma yapıyor, ondan sonra çocuklara bakıyor, yemek yapıyor. Yani aslında bizlerden farklı değiller. Ataerkil sistemi biz nasıl yaşıyorsak buradaki insanlar da o şekilde yaşıyor. Yani aile yapısıyla ilgili çok net bilgiler öğrenemedim maalesef. İspanyolcadan çevirip bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Notlarımı aldım ama aile yapısıyla ilgili pek fazla bir bilgim yok. Hani çok mu çocuk yaparlar, az mı çocuk yaparlar, erkek kadın arasındaki ilişki nasıldır? Bu arada bitiyor vereyim. Kesinlikle şu tarz sokak yemeklerini yiyin. Yani restorana falan gitmenize gerek yok. O kadar lezzetli yapıyorlar ki bildiğin ev yemeği yani. Hakikaten çok lezzetli ve restorana kıyasla daha uygun. Durum budur. Öğrenebildiğim bilgiler bunlardır dostlar. Kasabanın bazı yerlerinde böyle tur şirketleri var. Dilerseniz turlara katılabiliyorsunuz. Bu arada buranın çevresinde çok volkan olduğu için tam kahve yetiştiriciliği yapılacak bir bölgedeyiz aslında. O yüzden çok fazla kahve plantasyonu da var. Dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel görünüyormuş ha oradan. Baksanıza. Abi yaşıyor mu acaba ya? Ölü gibi yatıyor yerde ha. Evet, videonun sonuna geldik. Sizlere kaldığım yeri de göstermek istiyorum videoyu tamamlamadan önce. Burası mutfak. Böyle kamping alanı gibi bir yerde kalıyorum. Burası mutfağımız, gayet güzel, geniş. Burada böyle 2 tane çadır var. Burada farklı tip çadırlar var. Burada tuvalet, banyo var. Ben de bu çadırlardan birinde kalacağım. Kendi çadırımı kurmama gerek kalmadı. Buranın adını aşağı yazacağım çünkü çok garip bir ismi var. Telaffuz edemiyorum. Aha da bu benim çadırım. 3 numara. İçeriği de göstereyim sizlere. Harry Potter evreni gibi ha. Böyle sanki içeri girince devasa bir yere çıkacakmışım gibi. Hangi filmdeydi hatırlamıyorum. Ateş Kadehi'ndeydi galiba. Böyle bir sahne vardı. Çadırın içine giriyorlar. Devasa böyle geniş bir yer. Ha burası işte benim kalacağım yer. Şöyle cırt cırtı var. Ondan sonra fermuarı da var. Gayet güzel. Burada da tuvalet var. Burası ortak alanı. Burada ateş yakıyorlarmış akşamları. Ama her akşam yakmıyoruz dedi. Burası da ortak alan. İnsanlar takılıyorlar burada. İsteyen bilardo oynuyor, televizyon izliyor. Aldı Guatemala bayrağı. Konum güzel. 10 dakika uzaklıkta merkeze ama hemen gölün kenarındayız. Aha da kalacağım yer burası. Tikal'e benziyor. Oraya da bir aksilik olmazsa gideceğim. Anımsayacaksınız neden Tikal'e benziyor dediğimi. Form olarak öyle. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Adios amigos. Jumping off the dock. Oh, they're up in the sky. Now this guy's swimming in because he couldn't get out.